Herkese merhabalar. Şehirler sayfasına hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz 2022. Bugün kovanın bal hasadına hazır olup olmadığını kontrol edeceğim. Kovanı açarken kullanacağım ekipmanları dezenfekte ettikten sonra kovanın üstünde ölmüş olan bal mumlarını temizleyip daha sonra kullanmak üzere bunları kenara ayıracağım. Şimdi İstanbul'da bir anda sıcaklıklar bastırdı. Yani çok değişken bir hava gidiyor. Daha yeni Temmuz ayına girmeye başladık ama İstanbul'da hala çok değişken havalar var. Yani hava ısınıp soğuyor. Gördüğünüz gibi şu an aşırı rüzgarlar mevcut. Normalde bugün kovanı açmayacaktım ama rüzgar hızı biraz 30 dereceye düşünce kovanı açmaya karar verdim. Şimdi ilk çıtada gördüğünüz olduğunuz gibi çıta komple sırlanmış ama şöyle bir şey var. Arı mevcudiyeti arttığı için çıtanın arkasındaki sırlanmış balları arılar biraz tüketmiş. Kontrol amaçlı 2 gün sonra kovanı yeniden açtığımda ilk çıtayı tekrar çıkarttım ve arıların bu yedikleri yerlere nektar doldurduğunu gördüm. Bundan dolayı üst katı almaktan vazgeçtim. Yani çok öngörülemez bir hava gidiyor. İnsanın ne yapacağını şaşırtıyor. Zaten bu sene bekleyeceğimiz kadar bekledik. Bundan sonra İstanbul'a bal akımı gerçekleşeceğini pek sanmıyorum. Ama yine de dediğim gibi belli olmaz. Şimdi ikinci katta bulunan çıtaların çoğu bal hasadına hazır bir halde. Kısa bir süre daha bekleyip ikinci katın hasadını gerçekleştireceğiz. Şimdi dördüncü çıtayı aldığımızda bu çıtanın bal hasadına tam hazır olmadığını göreceksiniz. Neden derseniz de bal kısmının üst taraf yani sır kemerine dikkat ettiğinizde oval bir şekilde buradaki gözlerin damar damar olduğunu göreceksiniz. Zaten bir sonraki videoda bunu çok net bir şekilde daha göstereceğim. Şimdi sadece üstünkörü anlatacağım. Çünkü bu konuyla ilgili Instagram'dan ve YouTube'dan bayağı bir soru geldi. Çıtanın orta tarafına baktığınız zaman da buradaki kısmın beyaz, üst köşelerin damar damar olduğunu göreceksiniz. Bu damar damar olan kısımlar bal hasadına hazır bir halde. Çünkü buradaki nem oranları azaldığı için sır kapakçıkları azalan nemden dolayı içeri doğru göçüyor ve bundan dolayı da sırların damar damar olduğunu gösteriyor. Orta kısma dikkat ederseniz de orta kısımlar da daha belirgin petek gözlerine sahip ve beyazlar. Bu da nem oranı yüksek olduğu için bu kapaklar yeni örülmüş. Ve buradaki bal olgunlaşmadığı için istenilen nem düzeyine ulaşmadığını gösteriyor. Yani buradaki balı da tüketebilirsiniz ama buradaki balın nem oranı daha yüksek olacak. Çıtanın arka tarafı da gördüğünüz gibi simsiyah. Bu da arka tarafın tamamen hazır olduğunu gösteriyor. Normalde böyle bir çıtayı hasat edebiliriz. Çünkü çıtanın %60'ından ve %70'inden fazlası sırlanmış vaziyette. O yüzden bu çıta hasata hazır bir halde. Balsam yaparken de bunu da alabiliriz. 5. çıtada da gördüğünüz gibi tamamen hasada hazır bir halde bu çıta. Arılar bu çıtanın nemini tamamen uçurmuş ve hasada hazır bir halde. 2 hafta önce yaptığım kontrollerde bazı çıtalarda tamamen boşluk vardı. Bir önceki videomda da göreceğiniz gibi bunun linkini üstte bırakıyorum seyretmek isteyenler için. Peteklerin bazılarında boşluklar mevcuttu. Ama bir şekilde tekrardan doğadan bir nektar geldi ve arılar çıtaları tamamen sırladılar. Ama havaların aşırı dengesiz gittiğinden dolayı yani nektar bir anda geliyor bir anda kesiliyor. Normalde İstanbul'da nektar akımı başladığı zaman 1-1,5 hafta sürüyor. Ve bu 2 döneme ayrılıyordu. Ama şu an biz daha ilk dönemi zor yakaladık. Yani böyle çok enteresan bir hava var. Bu kötü geçen sezonda ikinci katımız komple bal dolu. Şimdi ikinci katı kenara alacağım. Ve ilk katın durumunu kontrol edeceğim. Tabi bunu yaparken her zaman olduğu gibi ağırlık kemerimi kullanacağım. Ağırlık kemerinin neden gerekli olduğunu ve neden kullanılması gerektiğini bir önceki videomda belirtmiştim. Bunun da linkini yukarıya bırakıyorum seyretmek isteyenler için. Şu an yoğun bir şekilde propolis geldiği için arılar ikinci katı çok sağlam yapıştırdıkları için ayırmakta biraz zorlandım.
Biraz uğraştırmasına rağmen ikinci katı açtım. Zaten el demiri olmadan ikinci katı ya da çıtaları çıkartmanın imkanı yok. İkinci katı tutup kaldırdığınızda alt katla beraber yerinden oynuyor. Yani öyle sağlam yapıştırılıyor. İkinci katı zor böyle ayırdım ve nasıl ayrıldığını bir anda kendiniz göreceksiniz. Arılar katları çok ciddi bir şekilde yapıştırıyorlar. Şimdi alt katta arı yoğunluğu biraz fazla olduğu için alt kattaki ballar biraz tüketilmiş. Bundan dolayı arılar üst kata yöneliyor. Bu videoyu çektikten 1 ya da 2 gün sonra alt kattan bir tane çıtayı çıkartıp oraya yarım şerbetli koyacaktım ve arılar alt kata biraz destek sağlaması için birebir oranında şerbet verecektim. Bu birebir oranındaki şerbet de 1 litre suya 1 litre şeker olarak koyacaktım. Ama şerbeti hazırlayıp kovanı açtığımda ikinci kattaki ilk çıtayı çıkarttığımda arıların buraya nektar doldurduğunu gördüm. Bundan dolayı da kovanı kapatıp şerbet vermekten vazgeçtim. Şu an alt katta kapalı yavru, nektar ve yoğun bir şekilde günlük yumurta mevcut. Zaten yakında eşek arısı sezonu da açılacağı için bu işçi arılara çok ihtiyacımız olacak. Çünkü bayağı yoğun bir şekilde sarıcı eşek arısı ile kızıl eşek arısı gelecek. Zaten hasadı yaptıktan sonra da ana arı siparişi verip kovanları bölmeye gideceğim. Yani bu kovandan 3 tane kovan çıkartacağım. Kovanı kapatırken de her zaman olduğu gibi varroa ile mücadele için uçucu yağlarla ardış katlarını vereceğim. Bu videoyu çekmeden birkaç gün önce arıları kontrol etmek için çatıya çıktığımda bir bölgeden bir arıların kovanın altını uçuşup yağmalamaya çalıştığını gördüm. Ama arı mevcutu iyi olduğu için yağmaya gelen arılar sadece etrafta uçuşuyorlardı ve kovanların altında ızgaraları takmamıştım. Zaten gelen arıların çoğunluğu da kovanın altındaki ızgarada toplanıyorlardı. Bundan dolayı da hem varroa zararlısını görmek için hem de bu arıların önünü kesmek için oraya polen ızgaralarını yeniden yerlerine yerleştirdim. Polen ızgaralarını taktıktan sonra da kekikli naneli suyu sıkarak buradaki arıların izlerini yok ettim. Zaten bu arılar da bir daha da gelmediler. Izgarayı taktıktan sonra ve bugün de görmüş olduğunuz gibi varroa zararıyla mücadele ettikten sonra bir sonraki gün kovanı kontrole gittiğimde ızgarada varroa zararlısı görmedim. Normalde tek tük gelmesi lazım ama bu sene ızgarayı koydum halde ve bu kontrolümü birkaç gün içinde tekrar gerçekleştirdim. Ve kovanda hiçbir şekilde varroa zararlısı yoktu. Yani bu da varroa mücadelesiyle gayet olumlu bir şekilde gittiğini gösteriyor kovanın. Yani bu hem uçucu yağlarla hem de arının genetik özelliğinden kaynaklanıyor. Zaten Belfast arasında varroaya karşı bir doğal mücadelesi var. Her arada olduğu gibi ama Belfast arasının mücadelesi biraz daha fazla. O yüzden bu sene varroa mücadele bizim için çok iyi gitti. Yani hiç ekstradan bir çaba göstermek zorunda kalmadık. Bugünkü yapacağım kontroller bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim.